Sıradaki konumuz kontrol yapıları. Kontrol yapılarını büyük ihtimalle 7 bölüme falan bölerim. Çünkü hem detaylıca anlatmak istiyorum hem de tek bir videoda ya da 2-3 videoda anlatabileceğimden daha fazla detay var. O yüzden 7 bölüme falan anlatmaya çalışacağız. Kontrol yapıları nedir diyerek başlayalım. Kontrol yapıları programın nasıl çalışacağını belirlemek için kullanılır. Koşullara göre farklı kod bloklarının çalıştırılmasını sağlanır veya belirli işlemler tekrarlanır. Burada koşul ifadeler ve döngüler şeklinde iki kategorimiz var. Koşul ifadeler programın belirli koşullara göre farklı davranışlar sergilemesi. Buna örnek olarak da bir öğrencinin not ortalaması 50'den büyükse sınıfı geçti ya da dersi geçti şeklinde, eğer not ortalaması 50'den küçükse dersi geçti kaldı şeklinde kullanıcıya yazdırması gibi bir örnek verebiliriz. Döngüler belirli işlemleri tekrarlamak için kullanılır. Bunda da mesela merhaba dünya yazısını 10 kere yazdırmak falan istiyorsunuz. Bu olabilir. Ya da çarpım tablosunu falan yapmak istiyorsunuz. Buralarda döngüler kullanılabilir. Koşul ifadelerde ilk olarak if else'a bakacağız. If else yapısı bir koşulun doğru olup olmadığına göre kod bloklarının çalıştırılmasını sağlar. Buradaki if'imiz koşul doğruysa çalışır. If'in sağ tarafında bulunan i eşitse 3 koşulu true cevabını döndürürse bunun altında bulunan süslü parantezin arasındaki kodları çalıştırıyor olacak. Ama buradaki koşul false değeri döndürürse bu sefer else varsa aşağıda else süslü parantezin arasındaki kodları çalıştırıyor olacak. Burada i'miz 3 olduğu için i 3'e eşit olduğu için konsola sayı 3'e eşit şeklinde mesaj gösterecektir. Eğer i 3 değil de 4, 5, 2, 3 dışında herhangi bir sayı olsaydı bu sefer else kod bloğunun arasına gidip buradaki kodları çalıştırıyor olacaktı. Öyleyse Visual Studio'muzu açalım. Biraz da biz kod yazalım. Kurs içerikten devam ediyorum. Siz isterseniz Create a New Project diyerek yeni bir proje oluşturabilirsiniz. Sağ taraftaki Solution penceremiz biraz karışmaya başladı. Klasörlere bölerek biraz daha temiz bir görüntü elde edebiliriz. Unity 2 diyelim. Unity 2 şeklinde yazalım. Bu operatörlerin hepsini içine atalım. Operatörler diye bir klasör de açalım. Böyle de operatörleri atalım. Bir de son olarak kontrol yapıları diye bir klasör daha oluşturalım. Ya da kontrol değil, koşullu ifadeler diyelim. Tamam. Buna sağ tıklayarak yeni bir proje ekliyorum. Buradan consoleapp.net framework şemasını seçiyorum. İsim olarak da ismine de koşullu ifadeler if else şeklinde yazalım. Son olarak da set as startup project diyerek başlangıç projesini bunu yapalım. Şimdi ilk olarak sunumda görmüş olduğumuz örneği bir deneyelim. Örnekte ne vardı? Int i eşittir 3 şeklinde bir sayımız vardı. If parantez içerisinde i 3'e eşitse diye bir koşulumuz vardı. Ve bu süslü parantezin ve if süslü parantezin içerisinde kullanıcıya göstermek istediğimiz mesajımız vardı. Burada sayı 3'e eşit şeklinde yazalım. Hazır aklıma gelmişken Alt Gr7 tuşlarına basarak süslü parantez oluşturabiliyoruz. Bunu da söylemiş olayım. Önce sadece if kullanarak yazalım. Sonrasında else komutunu da ekleriz. Çalıştırdığımız zaman i'miz 3'e eşit olduğu için sayı 3'e eşit şeklinde mesaj gösterecektir. Ama biz buraya i'mizi 3 dışında herhangi bir sayı yaptığımız zaman bu sefer herhangi bir şey yazdırmadı. Çünkü if koşulu herhangi bir şekilde doğru cevabını vermedi. Ve sonrasında gelen bir else de olmadığı için yoluna devam etti ve herhangi bir şey yazdırmadı. Biz buraya else eklediğimiz zaman else'in içerisine i 3'e eşit olmadığı zaman ne yapacağını yazalım. Start'a bastığımız zaman sayı 3'e eşit değil şeklinde kullanıcıya göstermiş oldu. Bunun dışında bir örnek daha yapalım daha iyi anlaşılması için. Koşullu ifadelerden bahsederken söylemiş olduğum ortalama örneğini yapalım. Buradaki kodları siliyorum ya da yorum satırı haline getirelim. Slash yıldız slash şeklinde yorum satırı haline getirip küçültüyorum bunu. Şimdi bize bir öğrenci ortalaması lazım. Int direkt ortalama yazsak kafidir. Ortalama eşittir. Buna 65 şeklinde bir değer verelim. Koşullu ifadelerden bahsederken ne demiştik? Ortalama 50'den büyükse geçti. Ortalama 50'den küçük ise kaldı şeklinde yazdırabiliriz demiştik. Öyleyse if ortalama büyükse 50'den console.writeLine dersi geçti şeklinde yazalım. Yeni bir if ekleyip ortalama 50'den küçük ise
şeklinde yazmamıza gerek kalmadan buraya else yazsak da olur. Çünkü ortalama 50'den büyük olmadığı zamanlar false olacak ve direkt else'imize gelecek. O yüzden yeni bir if açmamıza gerek kalmayacak. Buraya console.writeLine dersten kaldı şeklinde yazıyoruz buraya da. Şunları bir düzelteyim. Çalıştırdığımız zaman ortalama 65, 50'den büyük mü? Evet, o zaman geçti. Ortalamayı değiştirdiğimiz zaman mesela 15 olsun. Çalıştıralım. Bu sefer dersten kaldı şeklinde gösterdi. Aslında bu örneği biraz daha geliştirebiliriz. Nasıl diyecek olursanız ilkokul, ortaokul ve lisede 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde derslerin puanı oluyor ya. 0 ile 35 arasında 1, 35 ile 50 arasında 2, 50 ile 65 arasında 3, 65-85 arası 4, 85 ile 100 arası 5 olacak şekilde. Bu sistemi bir koda döküp deneyebiliriz aslında. Bu ortalama bizim ders ortalamamız olur. Biz bu ortalamayı belirli biz bu ortalamayı daha deminki söylemiş olduğum rakamlar arasında tutup 1 ila 5 arasında kullanıcıya dersten kaç puan aldığını gösterelim. Öncelikle 0 ile 35 arasını yapalım. Bunun için ortalama büyük ise 0'dan, hatta 0 eşitse yapalım ve ortalama küçük eşitse 35'ten. 35 2 olarak sayılsın mı? Tamam, 35 2 olarak sayılsın. Buraya süslü parantezimizi açıyoruz. Console.writeLine mesaj olarak da dersten 1 puan aldı şeklinde yazalım. Sonrasında bir if daha ekliyorum. Ortalama büyük eşitse 35 ve ortalama küçük ise kaçtan? 50'den. Yine süslü parantez açıp buraya da yukarıda kopyalamış olduğum satırı yapıştırıp sadece buradaki bir yazısını değiştiriyorum. Yeni bir if daha ekleyelim. Ortalama büyük eşitse 50'den ve ortalama küçükse 65'ten. Aynı işlemleri buna da uyguluyorum. Ortalama büyük eşitse 65'ten ve ortalama küçük ise kaçta? 85. Bundan da 4 puanını alsın. Son olarak if ortalama büyük eşitse 85'ten ve ortalama küçük eşitse 100'den şeklinde yazalım. Bunu da kullanıcıya gösterelim. Tamam, tüm puanlar için yapmış bulunmaktayız. Çalıştırdığımız zaman bizim ortalamamız 65 olduğu için dersten 4 puan aldı şeklinde gösterecektir. Bir de ek olarak ortalamamızı da gösterelim ki kaç ortalamayla puan almış onu da göstermiş olalım. Çalıştırdığımız zaman öğrenci ortalaması 65, dersten 4 puan aldı. Ortalamayı biraz değiştirelim. Mesela 15 olsun. Çalıştırdığımız zaman bu sefer dersten 1 puan aldı şeklinde gösterecektir. If else bu şekilde ama buradaki if kullanımı o kadar da verimli değil. Bu if'in daha verimli olması için bize else if yapısı lazım. Birden fazla durumu sırayla kontrol eder. Doğru olan koşul bulunduğunda diğer kontrolleri atlar. Yani biz çalıştırdığımız zaman program buradaki tüm if'lere teker teker bakıyor. Önce buna bakıyor. Ortalamamız 15. Zaten direkt ilk if'te true cevabını döndürmüşüz. Diğer if'lere bakmamıza bile gerek yok aslında. Ama program bu if'lerin hepsini ayrı bir if olarak gördüğü için bunların hepsine bakacaktır. Biz bu if'lerin başına else getirdiğimiz zaman İlk if hariç diğerlerin başına else eklediğimiz zaman artık if'imizin koşulu yanlış cevap döndürdüğü takdirde sonraki uğrayacağı if'ler şeklinde yorumlayabiliriz aslında. İlk if'imizin koşulu yanlış diyelim. Eğer sonrasında else veya else if varsa ona gidecektir. Else if olduğu zaman buradaki koşula bakacak. Eğer bu koşul true ise bunun içerisindeki kodu çalıştıracak ve sonrasında bulunan else if'ler olur ve else'lar olur. Onların koşullarına bakmadan sonraki diğer kodlara geçiş yapacaktır. Yani buradaki console.readk komutuna en son olarak ona gelecek. Bu if, else if blokların sonuna bir de else ekleyelim. Çünkü ortalamamız 0'dan küçük ve 100'den büyük olabilir. Ona da ek olarak bir koşul ekleyelim. Eğer 0 ve 100'ün arasındaki tüm koşullar geçersiz olduğunda bu sefer else bloğumuza gelsin ve buraya console.writeLine parantez içerisinde ortalama işlem dışındaydı diyelim. Yani bu şekilde mesaj gösterelim. Ortalamamızı 0'dan küçük veya 100'den büyük yaptığımız zaman ortalama işlem dışındaydı şeklinde mesaj gösterecektir. If ve else'lerimiz bu şekilde.
Bu örnekte yeterli gibi geliyor bana. Zaten 3. ünitemizde bol bol örnek çözeceğiz ve if'i, else if'i, koşulları, koşul ifadeleri, döngüleri bolca kullanacağız. O yüzden biraz da oraya saklayalım. Öyleyse sonraki koşul ifademize geçelim. Switch case.